Merhabalar. Bugün sizinle bu güzel kızımızla ilgili konuşacağız. Hem de bir yandan da malum çok fazla yamuldu. Şunu göstereyim size. Bu yamukluğu da bir şekilde düzeltmeye çalışacağım. İhtiyacı varsa eğer toprak değişikliği yapacağım. Bir saksı içerisine bakacağım, duruma bakacağım. Hadi başlayalım. Ne zamandır aklımdaydı bu arkadaşın toprağını değiştirmek. En azından bir içerisine bakmak, aynı zamanda da düzeltmeye çalışmak. Geçen gün hatta durduğu yerden ne yazık ki aşağıya doğru bir devrilme yaşadı. Düzeltmem gerekiyor. Toprağı da kurumuş birazcık. Şimdi Frey'de bu alokasya bakım videosundaki aynı şekilde bakıyorum. Sadece bu alandan uzaklaştırdım bitkilerin ortasından çünkü çok fazla kırmızı örümcek sorunu yaşıyor Freydek ve bunu yaşadığında da diğer bitkilere bulaştırmasını istemiyorum. Alçak bir yerde de konumlandıramıyorum çünkü bu kırmızı örümceği Mia çok güzel bir şekilde diğer bitkilere yayıyor. Evet, geçen devrilmeden sonra gördüğünüz gibi çok sağlam bir şekilde bağlamaya çalıştım ama yani yaklaşık olarak 6-7 tane yaprağını kaybettim ve moralim çok bozuk. Önceki videolarımda şeyi belki görmüşsünüzdür. Hani tripse ben başa bela diyordum. Çünkü cidden çok zor durumlar yaşadım ben tripslerden kaynaklı. Ama kırmızı örümcek ekstra bir şeyi var yani arkadaşlar. Çünkü çok rahat yayılıyor. Sadece bitki üstünde de kalmıyor. Bence en büyük sorunu hani perde varsa oraya da geçiyor. Oradan diğer bitkilere geçiyor vesaire. Böyle değişik bir gezme şekli var. O yüzden bu bitkiyi uzak tutmam lazım. Çok fena devrileceksin bunu çektiğimde. Köklerini çok merak ediyorum. Yanılmıyorsam aldığımdan beri daha hiç toprak değişimi yapmadım. Biliyorsunuz ben genelde toprak değişimini sevmiyorum. Kökleri rahatsız etmeyi sevmiyorum. Bir bakalım şimdi kamerayı yeniden bir ayarlayayım. Siz de daha rahat görün. Değil mi? Devrilme. Devrileceksin. Evet, sanki böyle daha iyi oldu değil mi? Bu kızı aldığımın ilk halinin fotoğrafını da yan tarafa koyayım. Gerçekten o zamandan beri çok büyüdü. Önce cam kenarında baktım. Sonra işte kırmızı örümcek sorunları vesaire uzaklaştırdım. Belki bu değişimden sonra, çünkü şu yamulmayı çok sevmiyorum. Belki bu değişimden sonra yeniden cam kenarına doğru yaklaştırabilirim. Bunda 3 kök var ve başka kormlardan da bebekler vermeye başladı haliyle. Oo. Çok güzel sarmışsın. Köklerin güzelliği. Birazcık köklerini açmak istiyorum arkadaşlar. Muhtemelen saksı büyütme yapacağım ben buna. Böylece dik durması için daha fazla alan olacağını umut ediyorum. Yani şu an aslında aklımdaki fikir şeydi. Hani daha farklı dikmeyi başarmakta ama sanırım olmayacak. Şimdi bir evdeki saksılara bakayım. Saksı değiştireceğimiz zaman bu şekilde altını gıdıklamanız gerekiyor ki köklerin uçları rahatlasın. Bir sonraki saksıya geçtiğinde rahatça yeni toprağın içerisine doğru ilerleyebilsin. Hem altını hem yanını böyle minnoş minnoş gıdıklayın. Kökler dökülecektir, kopacaktır. Hiç sorun değil. Kök budaması olsun. Bu arada hiç korm yok. Çok da garip. Bebek vermemiş. Bebekler hep anneye yakın yerden. Görebiliyor musunuz? Anneye yakın yerden çıkmışlar. Toprağın üstü çok kuru ama yanları ve altı nemli. Ya kızda büyüme sorunu yok. Aha bir tane korm buldum. Ama çıkarmayacağım.
Ya bu kormları çok rahatsız etmeyin gerçekten. Regal'in bakımı sırasında da söylemiştim. Bırakın annenin yanında büyüsün. Zaten mesela benim evde yer yok. Hani çıkarsam ne işe yarayacak? Bir de alokasyalar ömürlük bitkiler değil. Eninde sonunda bir yerden sonra adadan ayrılacaklar. O yüzden yanından bebek vermesi bizim avantajımıza. Sanki yeter bu kadar değil mi çocuğum? Toprak kokusuna bayılıyorum. Evet, şimdi bir boy büyük saksı getireceğim ve düzeltmeye çalışacağım bu kızı, bakalım. Şimdi seni gene yatırmam lazım. Yat bakalım. Evet, şimdi şöyle güzel bir saksı buldum. Biraz da derin. Derin olmasını da sevdim. Çünkü birazcık derin dikim yapacağım. Onu da size anlatacağım şimdi. Şöyle aradaki farkı göstereyim. Boyut olarak. Ve çap olarak da bir parmak büyüğünü aldım. Şimdi buna güzelce kızımızı dikelim. Dikim yapmadan önce her zaman tabii ki alta temiz toprak koyuyoruz ki bu ayırdığımız köklerimiz aşağıya doğru ilerleyebilsin. Shortslar kısmında bu toprağı nasıl yaptığımı size anlatmıştım. Oraya bakabilirsiniz. Alttan bayağı bir kök aldığım için altı güzel bir şekilde dolduracağım. Şimdi bu arkadaş köke doğru büyümeye devam edecek. O tarafa doğru gidecek. Yani alta doğru kök yapacak. Yanlara doğru kök yapacak. Bu dönemde ben yeni yaprak çıkarmasını beklemeyeceğim. Zaten kış dönemine geldik. Her ne kadar yapay ışığın altında bakıyor olsam da şu an kış döneminde bitkiler köke doğru gidiyorlar. Evet, süper oldu. Şimdi bu altta kurumuş şeyler kalıyor. Sizi gene değiştireyim ben. Şimdi bu alokasyaların gövdelerinde şu tarz kurumuş parçalar oluyor. Bunları almanızı tavsiye ederim. Arasına çok rahat böyle böcek, bitki zararlısı vesaire girebilir. Şimdi de derin dikim yapacağım için ben buraların toprak içerisinde çürümesini istemiyorum. O yüzden kuruyan kısımları bu şekilde soyuyorum. Bir de çok eğlenceli zaten. Evet, gördüğünüz gibi içerisini toprak doldurdum. Bitkiyi de şimdi koyuyorum ama benim minnoş bitkim bu tarafa doğru yamulduğu için biraz daha yamuk şu şekilde dikmeyi planlıyorum. Evet, bence olacak. Ve niye derin dikim yapacağım? Şimdi şuralarda gözler var, görüyor musunuz? Buralardan alokasyalar kök veriyor. Benim şu an kök boğazım aslında burada. Buraları da toprak altına koyabilirim. Devrildiği için biraz daha destek olması açısından şurada kök dışarıda kalmış, mesela kurumuş. Bakın. Devrildiği için işte bitkiye de destek olması açısından birazcık derin dikmeyi planlıyorum. Bundan kaynaklı olarak bu ufaklıkta çok sorun olacağını zannetmiyorum. Onda göz var mı? Yok. Şurada var gözü. Ama ben inanıyorum kızıma. Şu şekilde dikeceğim. Şimdi şuraya altına toprak doldurmam lazım. Muhtemelen toprağım yetmeyecek ve yeni toprak hazırlamam gerekecek. Şimdi biraz fazla yana doğru çekiyorum. Çünkü eninde sonunda bu koyduğum toprak ezilecek ve bitki daha düz duracak. Çok güzel pisleniyoruz bugün gene. Uzun zamandır sizinle beraber pislenmemiştik. Bu dikim sırasında köklerde çok fazla hava boşluğunun kalmaması önemli. Aroitlerde aslında öyle bir sorun yok çünkü köklerdeki havayı çok seviyorlar. Ama diğer salon bitkilerinize özellikle bu konuya dikkat edin. Toprağın köklerin etrafını sarmasına özen gösterin ki hava aldığı zaman, çünkü kökler fazla hava aldıkları zaman kuruma eğilimindedirler. Bu kuruma da biraz önce kopardığım kök gibi işte köklerin
kuruyup düşmesine sebebiyet verecektir. Umuyorum ki şifa olacak bu işlem sana bebiş. Ara ara bu şekilde vurmakta saksıyla kökler arasındaki hava boşluğunu kapanmasına yardımcı olacak. Kök boğazı kısmına dikim yaparken her seferinde söylüyorum. Bu yüzden çok fazla bitki kaybettiğinizi de biliyorum. Köklerin çıkmaya başladığı yerle gövdenin başladığı kısmın arası kök boğazı. Eğer orayı çok fazla toprak, kil, su vesaire, su da çok sorun olmaz da materyallerin altında tutarsanız gövdeden bitkileriniz çürümeye başlar. Bana bununla ilgili de çok soru geliyor. Hani bitkimin gövdesi çürümeye başladı. Niye? Ne oldu bu bitkiye? Sen bitkiyi gömmüşsün. Toprağın, kilin altında bırakmışsın. Her dakika orası nemli kalmış. Çocuk da boğulmuş haliyle. Şimdi toprak değişiminden sonra çocukların sulanması gerekiyor. Bu toprağın sulanması gerekiyor ki toprak arasında fazla gereksiz bir hava boşluğu varsa bu su sayesinde dolacaktır. Aynı zamanda şöyle çok hafif bir şekilde saksıyla kökler arasını sıkıştırabilirsiniz. Parmağınızla bir ince şiş kebap çubuğuyla vesaire. Evet, yeni toprak hazırlamama sanırım gerek kalmayacak. Saksının üst kısmında da tabii ki boşluk kalması gerekiyor ki siz sulama yaparken, eğer üstten sulama yapıyorsanız foşur foşur her yere su dökülmesin. Freydek, yani alın mı desem, almayın mı desem karar veremediğim bir bitki. Çünkü dediğim gibi derdi biraz fazla ama görüntüsü kesinlikle şahane. Belki de ben biraz fazla büyük aldım, bilmiyorum. Yani bu kadar büyük değildi tabii aldığımda ama. Evet, daha toprak doldurabilirim. Toprak karışımı sıkıştırılmış torf, perlit, pomza, ağaç kabuğu, solucan gübresi, gözetliliği arttıracak ne varsa elimde materyal, hepsiyle beraber yaptığım bir toprak karışımı. Kök çürümesini özellikle azaltan bana göre bir toprak karışımı. Özellikle kış döneminde bu kök çürümesiyle ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evet, şu destek çubuğunu gene ben bu çocuğun etrafına koymak istiyorum. Şimdi 3 köşeye şeklinde düşünebilirsiniz. Bitkiyi destekleyeceğiniz yere göre planını yaparak bir üçgen şeklinde bu arkadaşı takın. Daha sonrasında da işte birbirinin içine geçirerek önce şu 2 tanesini alın mesela. Sonra ortasından bunu geçirin ve çaprazlayarak böyle çok güzel bir şekilde bu çocukları birbirine sabitleyeceğiz. 3 tane daha çok işe yarıyor. Hele böyle bir bitkide. Tek bir tanenin ne yazık ki işe yaramıyor tabii ki. Hoppa. Şimdi çocuğu bağlama zamanı. Ay. Şimdi bizim burada asıl amacımız gövdenin dik durmasını sağlamak arkadaşlar. Yapraklar değil, gövde dik duracak. Şimdi olabildiğince ben destekle bir şekilde altından toprakla gövdeyi dikleştirdim. Ama tabii en fazla bu kadar oluyor. Bir de yamulan bitkilerinizi dikleştirmek istiyorsunuz diyelim. Odunsu kısımdan bahsetmiyorum ama yeşil kısımlardan bahsediyorum. Bunu çok hızlı bir şekilde birdenbire yapmayın. Elinizden geldiğince alıştıra alıştıra, yani şöyle bir bitkiniz var ve bunu dikleştirmek istiyorsunuz. Bu şekilde dikleştirin, ondan sonra birkaç ay geçsin ya da birkaç hafta geçsin. Sonra biraz daha şeklinde. Yoksa bitkiye zarar verme olasılığınız artar. En azından şu an benim yaptığım işlemle gövdenin daha fazla öne doğru eğilmesini ben engellemiş oluyorum. Evet, sevdim bunu. Kafayı çevirip tripoda bir baktım, yere bakıyor. Bu hafta alacağım, yeni tripod alacağım, söz veriyorum. Şu an yamuksunuz. Evet, daha iyi. Ben de böyle anlattım, konuştum, kafayı bir çevirdim. Kimse yok, gitmişsiniz. Neyse.
Şeyden bahsediyordum. Instagram'da yabancı bir kanalla konuşuyorum. Çok güzel lokasyaları var. Onlara sordum ben. Freide'yi dedim nasıl dik tutuyorsunuz? Lütfen bana bir yöntem gösterin. Çünkü bakıyorum böyle gövde dik falan. Şey yazdılar işte. Biz de yeni dikimini yaptık bunun. O yüzden böyle dik gözüküyor. Yoksa bizimki de öne doğru gidiyor. Metal çubuk kullanıyorlarmış arkadaşlar Freide için. Yani anca o kadar dik tutmayı başarmışlar. Şimdi bir gövdem daha kaldı. Seni de dikleştirirsek. Senin yaprakların ne tarafa gitmiş öyle minik kuşum ya. Üç gövde de gerçekten çok zor. Evet, seni o zaman şöyle yapacağım. Seni de buradaki ne sabitleyelim. Bakalım oluyor mu? Evet oluyor. Metal çubuğu şey kullanıyor onlar. Ponda bakıyorlar. Pona özel saksılar oluyor. Belki görmüşsünüzdür yurt dışında. Nem seviyesi, içindeki su seviyesini belirleyen bir bölümü oluyor ayrı. Oradaki malzemeyi çıkarmış. Oraya metal çubuk dikmiş. Metale de bildiğiniz demir yani. İnşaat demiri gibi. Demire de Freide'yi bağlamış ancak dedi biz böyle dik tutmayı başardık. Ama tabii onlar ışığı daha güzel yerden vermişler. Benim orada hatam oldu. Işık hep çok aşağıdan geldi yere koyamadığım için bu güzel kızımı benim. Bundan kaynaklı da işte ne yazık ki yaprakları da aşağı indi. Yaprakları aşağı indikçe böyle bir baskı oluşturup gövdeyi de aşağıya indirdi. Evet şu an gövdem çok güzel bir şekilde dikleşti ve geriye yapraklarım kaldı. Şimdi bu bir gövdenin yaprakları arkadaşlar. Bayağı bir ip kullanacağım. Şunları şu şekilde bir kaldırmak istiyorum. Bitki gövdesini çok fazla sıkmayın bu şekilde bir sabitleme yaparken. Lütfen ona dikkat edin. Çünkü bitkilerin gövdeleri de genişler. Eğer siz sıkarsanız bir süre sonra hele ki böyle yumuşak bir malzeme kullanmıyorsanız gövdeyi yırtarsınız. Bu da oranın kaybına neden olacaktır. Hani ya gövde kaybolacaktır, yırtılacaktır ya da bitki aldığı hasardan dolayı hayata gözlerini bile yumabilir yani. Evet şimdi üçüncü gövde neresi? Şu bir gövde. Bunlar bu tarafa gitmiş. Şu da ayrı bir gövde. Şimdi estetik de durmasını istiyorum bir yandan. Ama bu yaprakların da gövdeyi çok zorlamasını istemiyorum. Şu an böyle gözüküyor. Şuna bakacağım. Sen nereye bakıyorsun arkadaş? Işık bu tarafta. Sen niye o tarafa bakmışsın? Şimdi birkaç tane yaprağı en azından ağırlık yapma ihtimali olan yaprakları şöyle dikleştirmek istiyorum. Çünkü şey de yapmak istiyorum. Hani böyle katlı katlı bir görüntü çok hoş duruyor Freydek'te. Şöyle yapsam. Evet. Seni de alalım. Bence güzel olacak gibi. Yaprakların yönünü çok umursamıyorum. Çünkü zamanla ışığa doğru zaten dönecekler. Şunları da şu şekilde sabitlesem. Sen şuraya gel. Beni göremiyorsunuz ama olsun. Şu üçünü de bir yapayım. Nasıl gözüküyor bilmiyorum şu an. Keşke cevap verebiliyor olsanız. En azından ağırlığı yok etmiş oluyorum. Bir de böyle desteklediğinizde dikkat edin. Bitkilerin yaprakları hani susadığında aşağıya doğru eğiliyor ya. Desteklediğiniz zaman bunu göremiyorsunuz tabii ki. Şu arkadaşlar kaldı. Bunları da alacağım ya. Ben bunu şeye alacağım. Gün ışığına yakın bir yere koyacağım. Yani olmayacak. Ya da yapay aydınlatmayı gerçekten çok güzel bir yerden vermem lazım. Bunların hepsi bebişler alttan çıkan.
Kendi kormlarından verdiği. Onlara dokunmayacağım tabii ki. Şu arkadaşım böyle olmasının sebebi düşmede hasar görmesi. Bir şekilde kendisine gelir diye umudum vardı ama çok fazla sorun yaşamış. O yüzden kesiyoruz. Dipten çıkarmıyorum çünkü bu ufaklık bir kormdan geldi ve o kormdan hala bebek gelme şansı var. Deli kızın bohçası gibi oldu burası. Şimdi size göstereceğim yakında. Evet, en azından daha dik duran bir freydeyim oldu artık. Şimdi ben bunu suladıktan sonra bayağı bir toprak azalacak saksıda, biliyorum. Çünkü gözenekler de olacak. O zaman yine üstten toprak eklemesi yapacağım. Bir de bu saksının delikleri çok büyük. O yüzden çok fazla toprağın akacağını düşünüyorum. Ben alta herhangi bir malzeme koymuyorum o delikten toprak gitmesin diye. Çünkü alt kısmın, hele ki böyle büyük saksılarda, hava alması gerekiyor ki bitki kök çürümesi yaşamasın. Evet, şimdi yakın çekimde size göstereyim nasıl gözüktüğünü. Evet, deli kızın bohçası. Terliklerin kusuruna bakmayın. Şimdi gördüğünüz gibi sararken gövdeye hiçbir şekilde sarmıyorum ama gelip şuradan göstereyim. Destek çubuğuna doluyorum ipi ki burada kayma vesaire yapmasın. Sabit bir şekilde dursun ve bitkiyi de çok fazla zorlamasın. Bakalım gelişimi nasıl olacak? İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bir şekilde faydası olmuştur size. Eğer sorularınız varsa aşağıda cevaplarım. Öpüyorum hepinizi. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Bay bay.